Üçüncü Dünya Savaşı. Gerçekten de kimilerinin dediği gibi buna çok mu yakınız, yoksa bazı çevreler kasıtlı olarak bu korkuyu diri tutmak mı istiyor? Cevap vermek zor. Ancak geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın en önemli NATO üslerinden birinde büyük bir panik yaşandı. Neredeyse 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez Charlie seviyesinde alarm verildi. Bu durum sahip olduğumuz tüm güvenlik algısının nasıl pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterdi. Amerikan istihbaratından gelen aktif bir saldırı tehdidi var uyarısı, Rusya'nın bölgede uçurduğu insansız hava araçları ve belki de kıyısından dönülen bir Rusya-NATO çatışması. Alman medyasının istihbarat raporlarına dayanarak yazdığı son dönemlerin en büyük krizlerinden birine gelin yakından bakalım. Çok uzun araştırmalarla yaptığımız videomuzu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız beni çok mutlu eder. Hazırsanız başlayalım. En son söyleyeceğimizi ilk başta söyleyelim ve çok net bir soruyla videomuza başlayalım. Eğer Rusya bir NATO üssünü doğrudan hedef alırsa ne olur? Rusya ve NATO ülkeleri arasında topyekün bir savaş mı çıkar? Amerika doğrudan tek başına çok güçlü bir yanıt mı verir? Ya da olay soğumaya mı bırakılır? Dünya bugün bambaşka bir dönemden geçiyor. Bu nedenle doğru cevabı bulabilmek gerçekten kolay değil. Ama bu soru bundan 20-30 yıl önce sorulsa hepimiz tek bir yanıt verirdik. Eğer Rusya bir NATO üssünü vurursa 3. Dünya Savaşı çıkar. İşte geçtiğimiz günlerde bu senaryoya çok benzer bir olay yaşandı. Çoğumuzun haberinin bile olmadığı o gecenin ayrıntılarına birazdan geçeceğiz. Ama öncesinde savaşın kimi zaman sandığımızdan çok daha kolay çıkabileceğini en iyi gösteren örneklerden birini anlatalım istiyoruz. Bu hikayede kahramanımız Stanislav Petrov. Videoyu izleyenlerin çoğunun duymadığı bu ismin Eylül 1983'te muhtemel bir 3. Dünya Savaşı'nı önlediğini ve belki de milyonlarca kişinin hayatını kurtardığını söylesek. 25 Eylül 1983'te Petrov her zamanki nöbetlerinden birinde. Görevi her ne kadar rutin gibi görünse de o yıllar herkesin diken üstünde olduğu zamanlar. Soğuk savaş kendini iyice göstermiş ve her an sıcak bir savaşa evrilebileceği konuşuluyor. İşte o dönemde hem Amerika hem de Rusya için en önemli mesele karşı taraf nükleer saldırı başlatırsa ne yapacağız sorusuna yanıt aramak olmuş. Çünkü iki taraf da saldırıyı karşı tarafın başlatacağından emin. İşler bu kadar gerginken Amerikan Başkanı Ronald Reagan bir askeri projeyi duyurdu. Stratejik savunma girişimi ya da bilinen adıyla Yıldız Savaşları projesi. Basit ama son derece güçlü bir kabiliyetten söz ediyordu. Buna göre Amerikan tarafı Rusya'nın ateşleyeceği kıtalar arası balistik füzeleri uzaydan kontrol edilen lazer ışınlarıyla henüz Amerikan topraklarına düşmeden imha edebilecekti. Sovyetler bu konuşmayı dikkatlice dinledi ve yaşananlar o dönemki istihbarat raporlarına Amerika artık ilk saldıran olma cesaretini kendinde bulabilir notuyla girdi. Tüm hazırlıklar buna göre yapıldı. Eğer Amerika ilk saldıran olursa Sovyetler de asla geri durmayacak ve mutlaka çok güçlü bir karşı saldırı başlatacaktı. Stanislav Petrov işte böyle bir ortamda uydu sistemlerinin başında gece nöbetindeydi. Rus sistemi temel olarak yaklaşan olası bir nükleer başlığı tespit etmek üzere inşa edilmişti. Yani sistemin başındaki kişi aslında nükleer saldırıyı ilk gören olacak ve en üst düzey isimleri haberdar edecekti. Yarbay Petrov o gece tespit biriminin başındaydı. Haliyle hükümetten gelecek direktiflere uyup karşı saldırı içinde üstleneceği görevler vardı. Saatler gece yarısını biraz geçmişti ki Moskova yakınlarına konuşlanmış sistem alarm vermeye başladı. Sistemin uyarısına göre nükleer bir füze ateşlenmiş ve son sürat Sovyetler Birliği topraklarına doğru gelmeye başlamıştı. Petrov alarm veren sistemi dikkatlice inceledi. Ona göre Amerika'nın tek bir nükleer füze ateşlemesi çok mantıksızdı. Çünkü eğer Sovyetler Birliği'ne saldırı olacaksa bu ancak çoklu füze saldırısıyla yapılmalıydı. Derken sistem bir anda farklı alarmlar vermeye başladı. 1, 2, 3 derken Petrov'un önündeki ekrana göre 5 ayrı nükleer füze Sovyetler topraklarına geliyordu. Petrov'un kısıtlı seçenekleri ve yalnızca birkaç dakikası vardı. Gerçi sistemin güvenilir olmadığı daha önce dile getirilmiş ama kimse oralı olmamıştı. Şimdi ya alarmlara güvenecek ve Rusya'nın karşı saldırı başlatması için en üst düzey isimlere bilgi verecekti ya da ülkesine doğru gelen nükleer füzeleri önündeki ekrandan seyredecekti. Bu noktada üstlerine haber vermemenin karşı saldırı ihtimalini tamamen ortadan kaldırdığını biliyordu. Çünkü 5 nükleer füze saldırısına maruz kalan bir ülkenin bırakın yanıt vermesini, uzun yıllar kendine gelmesi bile ihtimal dahilinde değildi. Ayrıca Sovyetlerin bu konudaki tutumu netti ve tüm olasılıklara göre nasıl cevap verileceği, personelin ne yapacağı resmi olarak kayıt altına alınmıştı. Eldeki tüm nükleer gücü sonuna kadar kullanmaya ve ard arda hepsini Amerika'ya doğru ateşlemeye mecburdu. Yarbay Petrov az önce de dediğimiz gibi
tabii sadece beklemekle yetindi. Biraz sonra gerçek ortaya çıktı. Ne Amerika bir füze ateşlemişti ne de Sovyetlere doğru gelen nükleer füzeler vardı. Sistem güçlü ışık yansımalarını yanlış algılamış ve alarm vermişti. Petrov o gece üstlerine haber verse neler olabileceğini tahmin etmek zor değil. Rusya bu olayı 1998'e kadar gizli tuttu. Bu süre içinde Petrov defalarca sorgulandı. Askeri emirlere uymadığı için mevcut işini kaybetti ve rütbesi düşürüldü. Daha sonra da emekli edildi. Dünya çok uzun yıllar sonra Yarbay Stanislav Petrov ismini öğrendi ve onu kahraman olarak manşetlere taşıdı ve 2014 yılında Dünya Vatandaşı ödülü aldı. 3. Dünya Savaşı'na en çok yaklaşılan an olarak kayıtlarda hala bu olay ilk sıralarda. Ancak günümüzde yaşanan bazı olaylar bizi 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getirip duruyor. Çünkü Rusya, Amerika ya da Rusya, NATO üyesi ülkeler arasında bir savaş ihtimali giderek artıyor. İşte geçtiğimiz günlerde Almanya'daki NATO askeri üssünde de benzer bir olay yaşandı. Çalışanlara acil koduyla mesaj geçildi ve güvenlik uyarısının Charlie seviyesine yükseltildiği duyuruldu. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir herhangi bir NATO üssünde bu denli yüksek bir alarm verilmemişti ve tehdit yine aynıydı. Rusya. Amerikan istihbaratına göre Rusya elindeki insansız hava araçlarıyla Almanya Geilenkirchen'de bulunan NATO hava üssünü hedef alacaktı. Charlie seviyesinde alarm verilmesinin sebebi buydu. Hemen kısa bir parantez açalım ve bu seviyenin ne anlama geldiğini anlatalım. Amerikan ordusunun uyarı sisteminde 5 seviye bulunuyor. Normal, Alfa, Bravo, Charlie ve Delta. Tehdidin normal seviyesi bilinen herhangi bir düşman ya da tehdidin olmadığı anlamına geliyor. Alfa seviyesi muhtemel terör tehdidini, Bravo seviyesi artan ve tahmin edilebilir terör tehdidini, Charlie seviyesi her an bir terör saldırısının olabileceğini ve Delta seviyesi ise gerçekleşmekte olan bir saldırıyı işaret ediyor. Haliyle Charlie aslında gerçekleşmeyen bir saldırı için en üst seviye alarm olarak biliniyor ve oldukça ciddiye alınıyor. Peki neydi bu alarmın sebebi? Amerikan istihbaratına göre Ukrayna'nın Rusya'ya ait hava üslerine saldırılar düzenlemesinde asıl rol Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerindi. Koordinatlar, füzeler ve diğer tüm teknik detaylar kimi zaman Amerika, kimi zaman İngiltere, kimi zaman da Almanya gibi ülkelerce veriliyordu. Moskova yönetimi bunun farkındaydı ve elbette kendince bir cevap arayışındaydı. İşte bu noktada Alman istihbarat raporuna göre Almanya'daki NATO hava üssü öne çıktı. Burası son derece gelişmiş NATO uçaklarına ev sahipliği yapıyordu. Teknik açıdan çok büyük kabiliyetleri olan AWACS'ler de burada konuşluydu. Bu uçaklar birer erken ihbar uçağıydı. Binlerce kilometre menzilde görev yapabilir, 400 kilometre uzaktaki bir uçağı çok net bir şekilde tespit ve teşhis edebilirdi. Ayrıca sahip olduğu elektronik harp sistemleriyle istediği yerde iletişimi kesebilir, sinyal bozabilir ve karşıdaki tüm füze ya da platformların aklını karıştırabilirdi. Kullanan için oldukça büyük avantajlar sağlayan bu uçaklar Rusya için de yüksek öncelikli ve altın değerinde bir hedefti. Amerikan istihbaratı Alman istihbaratına Rusya insansız hava araçlarıyla sizin ülkenizdeki NATO üssüne sabotaj eylemi yapmak için hazırlanıyor notu iletti. Alman istihbaratı da bunu yetkililerle paylaştı. Üs içerisinde alarm en üst seviyeye çıkarıldı. Yaklaşık 1600 kişinin çalıştığı NATO üssünde personelin çoğu ikinci bir emre kadar eve yollandı. Amerikan istihbaratının ardından bir süre alarm seviyesi Charlie olarak kalsa da sonrasında yeniden eski seviyeye çekildi ve hayat normale döndü. Aslında son 15 günde Rusya'nın birden fazla kez NATO üsleri için sabotaj girişiminde bulunacağı iddiası istihbarat raporlarına yansımıştı. Almanya'nın kuzeyindeki Brunsbüttel için oluşturulan uyarılar da benzerdi. Bu bölge Almanların nükleer enerji santrali, LNG terminali, kimya fabrikaları gibi kritik altyapı tesislerine ev sahipliği yapıyordu. Ve Alman güvenlik güçlerine göre burada da birden fazla kez Rusya'ya ait insansız hava araçları görülmüştü. Bir diğer olayda ise Köln'deki Alman Hava Kuvvetleri kışlasında içme suyuna sabotaj yapıldığı ihbarı vardı. Savcılık olayı araştırdı ve suyun temiz olduğu ortaya çıktı. Alman güvenlik güçlerinin kayıtlarına göre yine kısa zaman önce yer üstünde kalan doğalgaz boru hatları bazı noktalardan delindi. Ancak sorun çok büyümeden hat tamir edildi ve olay kapatıldı. Peki ne oldu da Rusya bir anda Almanya içlerinde bu denli görünür oldu? Elbette Ukrayna'ya verilen destek ilk akla gelen seçenek. Ancak dikkatli gözler geçtiğimiz hafta Alman Bild'de yayınlanan bir makale ve Rusya'dan gelen yanıtı hatırlayacaktır. Ukrayna'nın Rusya içlerine başlattığı Kursk operasyonunda Almanya'ya ait en az 3 zırhlı muharebe aracının kullanıldığı biliniyor. Bild buradan yola çıkıp Alman tankları yeniden Rusya'da yazarak
aslında 2. Dünya Savaşı'nda yaşananlara atıfta bulunuyor. Kremlin yönetimi ise bu makaleye çok sert bir yanıt verdi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Almanlar tanklarının Rus topraklarına geri dönüşünü gururla duyurduğu rövanşist bir makale yayımladı. Buna karşılık en yeni Rus tanklarını Platz der Republik'e götürmek için her şeyi yapacağız dedi. Medvedev'in bahsettiği yer Alman Federal Meclisi'nin önü. Yani daha net bir ifadeyle Almanya'nın bağımsızlığının simgesi. Geldiğimiz noktada iş çoktan harp sahasının ötesine taşındı. Savaş artık her yerde. Denizin altında, siber sistemlerde ya da şehirlerin altyapılarında. Ve bu savaş Rusya-Ukrayna arasında değil, Rusya ile koca bir Batı bloğu arasında. Ve herkes tek bir çılgınlığın silsile halinde yayılacağı endişesinde. Bu anlattıklarımızdan 3. Dünya Savaşı çıkar mı ya da yakın gelecekte başka bir olay bu olayın fitilini ateşler mi bilinmez. Ama bizce asıl bilinmeyen işte o kritik an geldiğinde en başta anlattığımız olaydaki Yarbay Stanislav Petrov gibi birinin işin başında olup olmayacağı. İnsanlık gerçekten çok zor dönemlerden geçiyor ve her şey pamuk ipliğine bağlı. Siz ne düşünüyorsunuz? 3. Dünya Savaşı gerçekten bu kadar yakın mı? Ve eğer bir gün Rusya ile Amerika ya da Rusya ile NATO ülkeleri doğrudan savaşırsa sonuçları ne olur? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saatler gece yarısını biraz geçmişti ki Moskova yakınlarına konuşlanmış sistem alarm vermeye başladı. Sistemin uyarısına göre nükleer bir füze ateşlenmiş ve son sürat Sovyetler Birliği topraklarına doğru gelmeye başlamıştı. Petrov alarm veren sistemi dikkatlice inceledi. Ona göre Amerika'nın tek bir nükleer füze ateşlemesi çok mantıksızdı.